Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da yeni bir gelişme, yeni bir haber daha var. Almanya'da 3. dozla ilgili olarak bir son dakika açıklaması haber merkezimize ulaştı. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Federal Daimi Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens, kışa girmeden önce 70 yaş üstündeki insanlar için 3. aşının yapılabileceğini duyurdu. Daha önce yapılan açıklamalarda söz konusu aşılar 80 yaş üstü için öngörülüyordu. Ancak anlıyoruz ki artık 70 yaş üstüne bu aşının 3. dozu yapılacak. Bağışıklık sistemi zayıf olan genç insanların da 3. aşıyı olabileceklerini belirten başkan, ayrıca daha önce sadece Johnson & Johnson aşısı olmuş kişilerin de bu aşıların koruyucu etkisinin kısa zaman içinde azalması nedeniyle güçlendirici farklı bir mRNA bazlı korona aşısıyla 3. kez yaptırabileceklerini ifade etti. Ayrıca sağlık kuruluşlarında çalışan insanların da 3. dozu yaptırabileceklerini söyledi. Öte yandan Almanya'da güncel koronavirüs rakamlarına baktığımızda değerli izleyicilerim, bu kadar aşıya, bu kadar önleme rağmen koronavirüsle ilgili vaka sayısının hızlı bir şekilde arttığını, yükseldiğini gözlemleyebiliyoruz. Rakamlara baktığımızda son 24 saat içerisinde toplam 10.429 koronavirüs vakası tespit edilmiş durumda. Aynı zaman dilimi içerisinde 86 kişi koronaya bağlı olarak hayatını yitirmiş durumda. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya'da 54 milyondan fazla insan komple yani 2 doz aşı oldu. Pandemi başlangıcından bugüne kadar toplam 4 milyon 293 bin koronavirüs vakası tespit edildi. 94.113 kişi ise hayatını bugüne kadar koronavirüse bağlı olarak yitirdi. Resmi olarak yaklaşık 125.400 aktif koronavirüs hastası da Almanya sınırları içerisinde şu anda var. 1357 koronavirüs hastası ise Almanya'da yoğun bakımlarda şu anda tedavi edilmeye çalışılıyor. Ağır hasta sayısı 783 değerli izleyicilerim. Bu hastalar entübe edilmiş vaziyette. Şimdi bakın, şunun bilinmesinde fayda var değerli izleyicilerimiz. Uzmanlar açıklıyorlar. 3. dozu olun. 3. dozu olmanız halinde koruyuculuk özelliği daha da yoğun bir şekilde olacaktır. Tabii ki tıp insanlarının söylediğinin üzerine biz gazeteciler ya da sıradan insanlar olarak bizler herhangi bir şey söylememiz mümkün değil. Tıbbi açıdan konuşmuyoruz biz. Biz şunu eleştiriyoruz. Bakın değerli izleyicilerim. Bir deneme yanılma durumu söz konusu. Bu sıvılarla ilgili olarak her gün hemen hemen her sabah ben gazeteleri, internet sitelerini, televizyon kanallarını açtığımda yeni açıklamalar duyuyorum. Üstelik bu açıklamaları yapan kişiler yeni değil. Daha önce bu konuyla ilgili olarak açıklama yapmış olan kişiler. Yani onlar da her gün başka şeyler söylüyor. Dün söylediklerinin de çok bir kıymeti kalmıyor. Bakın, bu toplumlarda, insanlarda ciddi anlamda bir bıkkınlık durumuna neden olmuş vaziyette. İnsanların psikolojileri bozulmuş vaziyette. İnsanların zaten hani ekonomilerini konuşmaya gerek yok. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde her şey zaten zamlanmış vaziyette. Vatandaşın maaşı özellikle Avrupa ülkelerinde aynı yerinde sayıyorken baktığımızda çarşıda, pazarda adeta bir yangın durumu söz konusu. Şimdi dün başka bir şey söylüyorlar, bugün başka bir şey söylüyorlar. Şimdi bizler vatandaş olarak, gazeteciler olarak kime, neye inanacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Bilim insanları ne diyorsa tabii ki başımızın üzerinde yeri var. Ancak biz olayın yönetilme tarzını eleştiriyoruz. Özellikle bu süreçte siyasetçilere olan güven de ciddi anlamda azalmış vaziyette. Bakın, Almanya'da yapılan bir anket çalışmasına göre siyasilere halk 2019 öncesine göre %35 oranında güvenmiyor. Neden? Çünkü bu koronavirüs döneminde insanların kafasını karıştırmak için özellikle açıklama yapıyormuş gibi bir profil çizdiler. Bakın, Almanya'da Merkel'den örnek verelim. Merkel emekli oldu, gidiyor artık. Koronavirüsün bu yönetim sürecinde
her gün başka bir şey söyleyerek, hatta eyalet başbakanlarıyla, eyalet yönetimleriyle ters düşerek Almanya'da yaşayan insanların kafasını ciddi anlamda karıştırdılar. Karıştırdı. Yani bu süreci Merkel başarılı bir şekilde yönetemedi arkadaşlar. Şimdi sadece Almanya için değil, dünyanın diğer ülkelerine baktığımızda da benzer durumla karşılaşıyoruz. Bakın, Fransa'ya örnek vermek gerekirse Macron ciddi anlamda Avrupa'daki en başarısız siyasetçi olarak göze çarpıyor. Koronavirüs döneminde o hani koskoca Fransa diyoruz ya, gerçekten büyük bir bataklığın içerisine girdi. Halen de büyük bir bataklığın içerisinde ve çıkamıyor. Paris'te doktorlar, hemşireler, sağlıkçılar sokaklara döküldüler. Macron'u protesto ettiler. Ya düşünebiliyor musunuz? Doktorlar. Neden? Yeteri derecede sağlık ekipmanları, teknik teçhizat olmadığı için biz görevimizi yapamıyoruz. Ayrıca sağlık ekipleri de artık bu yükü kaldıramıyor diye adeta Paris sokaklarında isyan bayrağı açtılar. Şimdi biz de tabii vatandaş olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu koronavirüsle ilgili olarak kime, neye inanacağız ve bu virüs bizim hayatımızdan ne zaman çıkacak? Asıl soru bu arkadaşlar. Hepimiz bıktık. Yani bunu toplumun her kesimi için söylüyorum. Dünyanın hemen hemen her noktasından izleniyoruz. Günde yaklaşık 4500 civarında yorum ya da mesaj alıyoruz. Özellikle bizim Emekli TV'nin Facebook hesabında günde 1000-1500 arası mesaj geliyor. Bunların hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. Bu mesajların neredeyse %60'ı vatandaş soruyor. Ne zaman bitecek? İşte soru bu. Şimdi benim anladığım ve bugüne kadar bu konuyla ilgili kamuoyuna uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre koronavirüs hayatımızdan daha uzun bir süre çıkmayacak. Bu uzun süreden kastım şu, bakın. BioNTech'in sahiplerinden olan Profesör Doktor Uğur Şahin bir açıklama yaptı. Ne dedi? 6 ayın sonunda bizim bulmuş olduğumuz bu aşıların antikor üretme seviyeleri düşüyor. 6 ayın sonunda mutlaka destek olarak başka bir aşı, yeni bir aşı insanlara yapılmalı diye açıklama yaptı. Özlem Türeci de aynı açıklamayı yaptı. Bu ne demek? Bu koronavirüsle ilgili olarak biz daha uzun yıllar arkadaşlar, uzun yıllar, yani belki de 10 yıl, 15 yıl hayatımızda aşıyı barındıracağız. Her 6 ayda bir çıkıp birileri diyecek ki antikor seviyeleri düşüyor, durum şudur diye yeni bir aşı olur. Hadi bakalım herkes aşıya diyecekler. Şimdi işin aşı boyutu bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Pfizer'ın, yani Uğur Şahin'in, BioNTech'in iş partnerleri, ortaklarından, bu aşı ile ilgili ortaklarından Pfizer'ın CEO'su da bir açıklama yaptı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde önümüzdeki yılın ortalarına kadar gündemlerinde koronavirüsün kalacağını söyledi. Diyelim ki bu Pfizer'ın CEO'sunun yapmış olduğu açıklama doğru. Ne demek? 8-9 ay boyunca daha koronavirüs hayatımızda kalacak demektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kadar kalacaksa emin olun dünyanın diğer noktalarında en az 1,5-2 yıl daha gündem yine bu virüs olacak. Bakın, daha yeryüzünde aşı nedir bilmeyen, önceliği aşı olmayan, karnını doyurmak için çabalayan insanlar var. Yani onlara sorsanız önce aşı mı ekmek mi? Tabii ki ekmek diyeceklerdir. Yani fakir ülkelerden bahsediyorum. Bakın, gelişmiş tırnak içerisinde bu batı toplumları aşıyı bir kurtuluş olarak insanların önüne sürdüler. Madem böyle bir kurtuluş olarak bizlerin, insanların önüne sürdüler, neden vaka sayıları sürekli olarak artıyor? Neden başa dönüyoruz? Bu soruların hiç kimse cevabını vermek istemiyor. Ama her ne hikmetse bu aşılar daha piyasaya çıkmadan önce, yani içinde bulunduğumuz yılın Ocak ayına gidecek olursak, Aralık ayında, Kasım ayında bu aşıyı üretenler çıkıp sürekli ne diyorlardı? %95 koruyor, %98 koruyor diye açıklamalar yapıyorlardı. Aşılar piyasaya çıktı, sözleşmeleri yaptılar, paraları ceplere koydular
ve bugüne kadar artık hiçbir açıklama yapma gereği, yani bu koruyuculukla ilgili açıklama yapma gereği duymadılar. Şimdi insanoğlu bir sermayenin elinde adeta bir oyuncak olmuş arkadaşlar. Evet, insanoğlu şu anda filler tepinirken çim olarak altta ezilmeye, deneme, yanılma tahtası olarak hayatta kalmaya çalışıyor. Bakın, yeni bir dünya düzeni deniliyor değil mi? Büyük sıfırlama deniliyor. Bu işin içerisinde bir ekonomi, yani ciddi anlamda büyük para savaşları var arkadaşlar. Bu koronavirüsün perde arkasındaki en önemli noktalardan bir tanesi, bakın. Şimdi beni izleyenler içerisinde bu kripto paralarla ilgili, sanal paralarla ilgili mutlaka az çok herkesin bilgisi vardır. Yeni bir dünya düzeninin en önemli aktörlerinden bir tanesi bu sanal paralar oldu arkadaşlar. Şu anda internete erişimi olan, yani cep telefonundan ya da bilgisayarından internete giren, yeryüzünde cebinde de 3 ya da 5 kuruş fazladan parası bulunan herkesin aklı, fikri bu kripto paralarda. Her gün milyonlarca insan bu kripto para borsasına, sektörüne dahil ediliyor. Dikkat edin. Hep medyada şöyle haberler var. Şu kadar para kazandı, işte Bitcoin şu kadardı, o bilmem ne kadardı, o buydu falan gibi sanal paralarla ilgili her yerde büyük bir pompalama durumu söz konusu. Daha çok insanı bu işin içerisine sokmak istiyorlar. Öyle bir noktaya gelecek ki bundan 5 ya da 10 yıl sonra kağıt para diye bir kavram olmayacak. Artık her şey, dünya üzerindeki her şey sanal para üzerinden yönetilecek. Yani dolardı, sterlindi, Türk parasıydı, euroydu. Bunların hiçbiri geçerliliği olmayacak. Yani yeryüzündeki bütün para bir noktada toplanmış olacak. Al sana yeni dünya düzeni. Al sana büyük sıfırlama. Evet, yeryüzünde insanları paralarla satın almaya devam edecekler. İnsanların psikolojilerini bozacaklar. Bu kripto para borsasında insanlar varını yoğunu kaybedecek. Göreceksiniz. Sadece büyük oyuncular dediğimiz balina olarak bu sektörde tarif edilenler parayı kazanacaklar. Bizim gibi sıradan insanlar ise elinde avucunda ne varsa, eğer bu sektörün içerisine girerse, ki pek çok insan girmeye devam ediyor, ben kendi çevremden biliyorum. Ellerindeki, avuçlarındaki her şeyi bu balinalara çerez edecekler. Görünen bu arkadaşlar. Onun için bu aşı, bu koronavirüs, bu salgın öyle göründüğü kadar sadece sıradan bir hastalık falan değil arkadaşlar. Kesinlikle bu olay insanlığı başka bir noktaya taşımak için planlı, programlı bir şekilde şu anda rayında gidiyor. İnsanları kablolara bağlamış vaziyetteler. Yani internete bağlamış vaziyetteler. Bakın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları, Facebook, WhatsApp gibi hesaplar kapandı. Ulaşamadık değil mi? Şimdi yarın öbürsü gün insanların varını yoğunu yatırmış olduğu bu kripto paralara da elbette ki ulaşılamayacak birileri düğmeye bastığında. Yani her şeyimiz sanal, her şeyimiz kabloların içerisinde. İnsanlar kablolara sarılmış bir vaziyette şu anda. İşte size yeni dünya düzeninin başladığını gösteren sadece birkaç örnek. WhatsApp'a giremedik, Facebook'a giremedik. İnsanlar ne yaptılar? Saldırmaya başladılar. O onunla konuşamadı, bu bununla konuşamadı. Aslında insanoğlunun, görüyorsunuz, hayatı birilerinin elinde. Bu olay bir tesadüf müydü? Facebook ya da WhatsApp olayı
Bunu da önümüzdeki günlerde sizinle paylaşacağım. Öyle göründüğü gibi teknik bir hata, sistem hatası, yenileme hatası gibi açıklamalar değerli izleyicilerimiz hepsi insanları avutmaktan başka bir şey değil. Şu anda yeryüzünde, dünyada, okyanusların altında her noktaya giden, kıtalara giden kablolar var. Neler bunlar? İnternet kabloları. Uydudan da var ama uyduda sadece bu işin %30'u. Yani uydudan internet haberleşme %30. Yeryüzündeki bütün bu internet ağı okyanusların altına döşenen fiber optik kablolarla birbirine bağlanmış vaziyette. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ne, işte Asya kıtası Avrupa'ya, Avrupa Amerika'ya, yani dünya haritasını gözünüzün önüne getirdiğinizde sanıyorum anlayacaksınız. Peki bu kabloların kontrolü kimde? Veri transferleri, para transferleri vesaire, yani yeryüzünde ne var ne yok her şey bu kablolar üzerinden gidiyor geliyor, gidiyor geliyor arkadaşlar. Peki birileri bu kabloları kendi çıkarları için kullanılamaz hale getirdiğinde neler olacak? Bu kripto paralar, bu yeni dünya düzeni, bu koronavirüs, bu Facebook, bu WhatsApp, aklınıza ne gelirse. Bunlar olmadığında nasıl bir dünyamız olacak? Buyurun siz cevap verin. Bu konuyla ilgili ben sadece şunu söylemek isterim aslında. Hiçbir şey göründüğü gibi kolay, basit ya da sadece bir kaza ya da bir sistem hatası değil. Perdenin bir önü var, bir de arkası var arkadaşlar. Onun için içinde bulunduğumuz bu dönemler, bu yıllar ileride bizim çocuklarımıza, torunlarımıza şu anda zemin hazırlıyor. Hadi biz öyle geldik gidiyoruz artık, kör topal neyse işte gidiyoruz. Ama bundan sonraki nesiller başka bir dünya düzeninde yaşayacak. Onlar için şu anda büyük balinalar, büyük oyuncular senaryoları yazdılar. Şu anda çoktan filme geçtiler. Bunlar daha reklam. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani o kesildi, bu kesildi, yok kripto paralar, yok aşılar falan. Bakın arkadaşlar, hepsi birileri tarafından yönetiliyor. Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen bu yayınımızın altına yorum bölümüne siz de görüşlerinizi yazarak bizimle paylaşın. Biliyorsunuz ben bütün yorumları tek tek okuyorum. Sorularınıza cevap veriyorum, vermeye çalışıyorum. Bu konu öyle göründüğü gibi mi, yoksa siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz? Perde arkasında birilerini, bizleri yönetiyor mu? Bunun yanı sıra bir hatırlatmada bulunmak istiyorum değerli izleyicilerimiz. Bizleri dünyanın pek çok noktasından izleyen milyonlarca izleyicimiz var. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza içinizde hala abone olmayan varsa da abone olmasını hasreten rica ediyorum. Bunu söyleme gerekçem şu, bakın beni takip edenler bilir. Ben öyle çok abone olun, yayınımızı beğenin falan demem ama burada var olmamızın ve daha fazla insana ulaşmamızın yolu, yöntemi bu, kuralı bu. Eğer daha çok beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız sesimiz daha gür çıkacak, daha fazla insana ulaşmış olacağız. Yani videonun altında bulunan like tuşuna basarak bize destek olmuş oluyorsunuz. Kanalımıza abone olarak ücretsiz bir şekilde, biliyorsunuz, abone ol tuşuna basıyorsunuz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Sizden başka bir beklentimiz de söz konusu değil. Bunun yanı sıra bizleri katıl üyeliği yaparak destekleyen çok sayıda izleyicimiz var. Onların hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Katıl üyeliği, biliyorsunuz, videonun altında katıl tuşuna basıyorsunuz ve bize destek oluyorsunuz. Tekrardan bize destek olan, bizim ayakta kalabilmemiz için bu mücadelemize anlayış gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da artık koronavirüs testleri ücretli hale getirildi. Kimler muaf ve bundan sonra bizi nasıl bir hayat bekliyor, bunu konuşacağız. Bakın,
Almanya'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı yaptırmayanlar için zor dönemler başlıyor. Kapalı mekanlara girişte 3G kuralı uygulanıyor. Yani aşı yaptıranlar, enfeksiyon geçirip iyileşenler ve sadece negatif test ibraz edenler restoran, kafe, sinema ve tiyatro gibi kapalı mekanlara alınıyor. Ağustos ayında Federal Sağlık Bakanlığı testlerin ücretli olması yönünde bir açıklama yapmıştı. Artık bu yürürlüğe girdi. Ancak bazı yaş grupları için geçiş süreci uygulanacak. Buna göre 12-17 yaş arasındaki çocuklar ile hamilelere haftada bir kez testler ücretsiz olacak. Almanya Daimi Aşı Komisyonu her iki gruba da aşı tavsiyesi kararını geç aldığı için bu durumdakilerin iki aşıyı da yaptırmalarının zaman alacağı ve bu nedenle geçiş süreci uygulanacağı belirtildi. 12 yaş altı çocuklar ile hastalıkları nedeniyle aşı yaptıramayacak olanlara ise testler ücretsiz olmaya devam edecek. Ayrıca enfeksiyon kaptığı için karantinaya girenler de karantina bitiminde yaptıracakları testler için bir defaya mahsus olarak ücret ödemeyecek. Yani arkadaşlar bize ne dediler? Dediler ki bu sıvılar zorunlu değil. İsteyen olur, isteyen olmaz. Şimdi alınan bu kararlara bakıyoruz. Diyorlar ki parayla test olacaksın. Eğer sen bu testi yaptırmazsan sinemaya giremiyorsun, restorana gidemiyorsun, spor hizmetlerinden faydalanamıyorsun. Yani kısacası diyor ki ben seni eğer bu sıvıyı yaptırmadıysan ikinci sınıf insan olarak görüyorum diyor. Ben böyle anlıyorum. Ve aklıma şu geliyor hemen. Hani zorunlu değildi. Şimdi Almanya ne dedi? Artık paralı. Parayı verirsen testi olursun. Peki değerli izleyicilerimiz, bunun son noktası nedir? Ne zamana kadar bu şekilde sürecek? Şimdi vatandaş diyor ki kardeşim test. Yani hani işin aşı boyutunu bir kenara bıraktım. Bir de işin test boyutu var. Biliyorsunuz marketlerde bu beşli hızlı testler satılıyor. İlk çıktıklarında Aldi'de, işte Lidl'da vesaire marketlerde insanlar adeta hücum ettiler. 25 euro civarında da beşli testler satıldı. Peki değerli izleyicilerimiz, hiç aklımıza şöyle bir şey geliyor mu? Tamam, bu aşıdan birileri para kazanıyor. Bir de işin test boyutu var. İzleyicilerimiz soruyor. Ne zaman bitecek koronavirüs? Soruyorum. Söylüyorum bakın ne zaman bitecek? Bu testler ve aşılar bittiğinde koronavirüs de hayatımızdan çıkacak. Bunun cevabı bu arkadaşlar. Başka bir cevap yok. Birileri çıkıp şu tarihte bitecek, bu tarihte bitecek diyorlar. Tamam, bilim insanlarıdır. Saygı duyuyoruz. Ama bizlerin, sıradan insanlar, halkın, ben gibi gazetecilerin de ifade özgürlüğü çerçevesinde şunu söylemeye hakkı var. Bizimle oyun mu oynanıyor? Bu kadar büyük bir ekonomi, arkadaşlar, aşı ekonomisi, test ekonomisi, sağlık ekonomisi, aklınıza ne gelirse. Bununla bitse iyi. İnsanlar işinden gücünden oldu. İnsanlar şu anda daha fazla tüketiyorlar. Hayat en az %20, bakın en az %20 Avrupa ülkelerinde zamlanmış, daha da pahalılaşmış vaziyette. Bizi izleyen hanım izleyicilerimiz daha iyi bilecektir. Çarşıda, pazarda durum nedir? Geçen yıla göre fiyatları kıyasladığımızda nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? Şimdi tüm dünyada, bakın bizi Türkiye'den de çok sayıda izleyicimiz izliyor. BİM Market, Şok Market, bilmem A101 gibi marketler. Almanya'da da Lidl, Aldi işte gibi marketler aynı ayarda diyebiliriz. Yani daha önce bunlar ucuzdu diğer marketlere göre. Şimdi ne Almanya'da, ne Fransa'da, ne Hollanda'da, ne de Türkiye'de ucuz market diye bir şey yok arkadaşlar, kalmadı. Yok.
Şimdi ne diyoruz? Aşı, test, ekonomi, o oldu, bu oldu. Tamam da kardeşim, insanlar her geçen gün fakirleştiriliyor. Maaşlar aynı. Sosyal yardımlar aynı. Benzine zam geliyor. Hollanda'da insanlar çıldırmış vaziyette. İngiltere'de insanlar çıldırmış vaziyette. Doğalgaz faturaları bu aydan itibaren yüksek miktarda gelmeye başlayacak. Doğalgaza zam yapıldı. Faturalar artacak. Maaşlar aynı. Maaşlar aynı. Şimdi ister istemez Avrupa ülkelerinde özellikle yaşayanlar şunu söylüyor. Diyor ki sen beni sosyal yardım dilencisi haline getirmişsin. Sakın yanlış anlamayın. Bu dilencilik kelimesini ben tırnak içerisinde devletin politikasını anlatmak için kullanıyorum. Beni takip edenler bilir. Madem sosyal devletsin, hayatın bu kadar pahalı olduğunu görmüyor musun? Neden sosyal yardımlara hiçbir zam yapılmıyor? Almanya tarihinde uzun yıllar sonra ilk defa %4 oranında enflasyon açıklandı, değil mi? %4. Peki maaşlara %4 zam geldi mi? Emekliye 5 kuruş koronavirüs yardımı yapıldı mı? Ev hanımlarına 5 kuruş yardım yapıldı mı? İşçilerin maaşına al kardeşim ben sana şu kadar para veriyorum diye bir yardım mı yapıldı? Hani sosyal devlet? İnsanlar kırılıyor kardeşim. Bakın Avrupa eski Avrupa değil, artık bunu konuşmaya bile gerek yok. İnsanlar sosyal yardımlar olmasa zaten yaşayan birer ölü. Bu kadar zam geldi, o geldi, bu geldi ama siyasetçiler kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlar. Hiçbir şey yokmuş gibi hareket etmeye çalışıyorlar. Ben size söyleyeyim. Laschet'in neden mağlubiyet aldığını, yani Merkel'in koltuğunu teslim etmiş olduğu kişi diyelim. Laschet. Büyük bir yenilgi aldı, değil mi? İşte bu ekonomik nedenlerden dolayı. Merkel görev yaptığı yaklaşık 15-16 yıl boyunca evet çok önemli işler yaptı. Almanya'nın çıkarlarını korudu mu? Evet korudu. Ama bu son dönemde ekonomi olarak Merkel sınıfta kaldı. Yönetemedi arkadaşlar. Halkın tepkisi bu. Merkel'e de, Merkel'in koltuğunu teslim etmiş olduğu kişiye de tepkisi bu. Sokakta özellikle kadınlardan 10 tanesini çevirelim, 8'i memnun. Ama işin ekonomik boyutundan memnun değiller. Onun için diyoruz ki bu sosyal yardım devleti böyle sözle falan olmuyor. 100 yılda bir görünen koronavirüs gibi salgın dönemlerinde bu kadar zengin devletler Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, Norveç gibi ülkeler ne kadar halkın yanında oldular? Soru bu. İşte halk şunu söylüyor artık. Diyor ki biz zenginiz, biz sosyal devletiz ama sen kasayı kilitlemişsin, anahtarı cebine koymuşsun, vatandaşa tek bir kuruş bile vermiyorsun diyor. Durum bu arkadaşlar. Yani halkın tepkisi bu. Sınıfta kaldılar. Bu koronavirüs döneminde işte işletmesi olanlara, esnaflara geçen yılki cirolarının %70'i oranında bir yardım verildi. Tamam, okey. Peki toplumun geriye kalan kısmına 5 kuruş para verildi mi? Avrupa'da emekliler kan ağlıyor. İçinde şu anda beni Avrupa'da emekli olup izleyen çok sayıda büyüğümüz var. Siz almış olduğunuz bu emekli maaşıyla eğer sosyal yardımlar olmasa geçinebilir misiniz? Pek çok emekli, Avrupa'dan emekli olan Türkiye'ye gidiyor. 6 ay orada kalıyor, 6 ay burada kalıyor. Niye? Maaş yetmiyor. Bu içinde bulunduğumuz dönemde ev kiralarını hiç düşünüyor muyuz? Ne kadar arttı diye. İnsanlar ev kiraları yüksek diye sokaklara çıkıyorlar. Almanya'nın her noktasında. Protestolar yapıyorlar. Büyük şehirlerden beni izleyen Almanya'nın büyük şehirlerinde ya da diğer Avrupa ülkelerinin büyük şehirlerinde ev kiraları geçen yıla göre ne kadar arttı? Hadi Berlin'de, Frankfurt'ta, Hamburg'da hadi bir ev kiralasanız da bakalım. Evinizden çıkmak zorundaysanız en az üzerine 300-400 euro koymadan aynı ayarda bir ev bulamazsınız.
Hayat bu kadar pahalı, hayat bu kadar sıkıntı içerisine düşmüş vaziyette. Ama her ne hikmetse siyasetçiler bunu ne görüyor ne de duyuyor. Kulaklarını kapatmışlar, gözlerini kapatmışlar, üç maymun oynuyorlar. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bu. Ama söze gelince bizler sosyal devletiz. Yine bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz içerisinde Türkiye'de olanlar var. Bana yorumlarda görüyorum. Biliyorsunuz ben bütün yorumları tek tek okuyorum. Diyor ki bırak diyor Avrupa'yı, sen Türkiye'yi anlat. Ben Türkiye'yi de defalarca anlattım, anlatıyorum da. Şu an ben Avrupa başta olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını gündeme getiriyorum. Şimdi ben Türkiye'de kiralardan başlasam, emekli maaşından çıksam, buradan Almanya'dan Konya'ya yol olur. Bitmez. Yani günlerce anlatabiliriz. Beni takip edenler biliyor zaten. Biz doğru neyse bunu konuşuyoruz arkadaş. Hiç kimseye hiçbir şekilde yaranmak gibi bir derdimiz yok çok şükür. Biz sadece haklının hakkını anlatmaya çalışıyoruz. Evet, Türkiye'de ekonomik olarak sıkıntılı günler var. Daha da sıkıntı olacağı benziyor. Bakın, Euro 11 liraya dayandı. Dolar 9 lira. Altın 510 lira has altının gramı. Çeyrek altın 800 küsür lira. Almış başını gidiyor. Vatandaşın almış olduğu emekli maaşı, çalışırken almış olduğu maaşı resmen her ay %5, %6 oranında eriyor. Düşünün. Cebinizde 200 lira var. Akşam yatıyorsunuz. Sabah o para 198 lira oluyor. Satın alma gücü açısından anlatıyorum. Bu kadar sıkıntılı bir dönem. Şimdi Türkiye ile Almanya'yı kıyaslamak, Türkiye ile Fransa'yı, Hollanda'yı, İsviçre'yi, İngiltere'yi, diğer ülkeleri kıyaslamak doğru değil. Biz kıyas yaparsak oturup özellikle Türkiye'den bizi izleyenlerin ağlaması lazım. Biz özellikle Avrupa'da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için konuşuyoruz. Devletlerin imkanları var arkadaşlar. Saydığımız ülke, Almanya'nın parası mı yok? Hollanda'nın parası mı yok? İsviçre'nin parası mı yok? İngiltere'nin parası mı yok? Bunları konuşuyoruz. Ve diyoruz ki sosyal devlet olmanın yolu 100 yılda bir meydana gelen böylesine salgın gibi bir durumda halkının yanında olmaktır. Sen bugün olmuyorsan, markette, çarşıda, pazarda fiyatlar bu kadar uçmuşken vatandaşı kaderiyle baş başa bırakıyorsan, işte Almanya'da seçim oldu, vatandaş da ne yaptı? Tokadı patlattı. Ben defalarca anlattım. Söyledik. Bakın dedik ki Almanya eski Almanya değil. İnsanlar ekonomik olarak sıkıntı yaşıyor. Ve bunu siyasetçiler bilmelerine rağmen, başta Sayın Merkel bilmesine rağmen kılını dahi kıpırdatmadı. İşte seçim, sandık geldi, vatandaş gitti, oyunu koydu, bir tokatı patlattı. İşte Lakşit komaya girdi. Komadan çıkamıyor şu anda. Evet, biliyorsunuz seçimi belirleyen tenceredir arkadaşlar. Tencere, yani vatandaşın cebinde para yoksa, o tencere kaynamıyorsa ya da vatandaşın ekonomik olarak satın alma gücü düşüyorsa, hizmetmiş, sosyal devletmiş, yolmuş, köprüymüş, barajmış, elektrikmiş, bilmem okulmuş falan, bunların hiçbirini gözü görmez. Tokatı sandık önüne gelince patlatır. Sana der ki hadi yolun açık olsun. Şu an Almanya'da Merkel'in partisinin almış olduğu darbenin tek tarifi bu. Görüyorum. Almanya'da koca koca Alman gazeteciler, işte yorumcular konuşuyorlar. Neden öyle oldu, böyle oldu falan. Boş. Hepsi boş. Vatandaş önce bakıyor. Şu cepte para var mı? Bu cepte para var mı? Buna bakıyor. Para yok.
ya da vatandaşın satın alma gücü düşmüş, çarşıda, pazarda fiyatlar artmış, açıklama yapıyorlar. Her şey güllük gülistanlık. Gördük güllük gülistanlık. Ne yaptılar? Halk, oy verenler tokadı patlattılar. Hadi bakalım sağdan git dediler. Belki bir cüzdan bulursun dediler yolda. Evet arkadaşlar. Tablo bu. Onun için hiç kimse bana, görüyorum yine yorumlarda, işte sen Almanya'yı çok eleştiriyorsun falan. Arkadaş, Almanya'nın iyisine iyi, bak ne diyoruz? Türkiye ile kıyaslamıyoruz bile. Sosyal devlet olduğunu iddia ediyor ama eksikleri var diyoruz. Benim Almanya'yı yani eleştirmemle ya da göğe çıkarmamla siz inanacak mısınız? Yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Benden daha iyi biliyorsun. Ama ben bir gazeteci olarak doğruya doğru, yanlışa da yanlış derim. İşte şu an Almanya'da, diğer Avrupa ülkelerinde polyanacılık oynanıyor. Yani her şey güllük gülistanlıkmış gibi yapıyorlar. Yine bir soru. Ve bu soruya ne cevap vereceğinizi çok merak ediyorum. Lütfen bu videonun altına yazın. Mark dönemi, Frank dönemi, yani Avrupa Birliği'nden önce, Euro'ya geçilmeden önceki dönem mi, şimdiki dönem mi? İşte bu sorunun yanıtını tarafsız bir şekilde verirseniz Avrupa'nın içinde bulunduğu durumu hep birlikte görürüz. Ya ben yorum yapmıyorum. Lütfen videonun altına yazın. Rica ediyorum sizlerden. Evet değerli izleyicilerimiz. Bekliyorum. Bizleri dünyanın dört bir yanından izleyen tüm izleyicilerimden bir ricam daha var. Lütfen bu yayınımızı beğenerek kanalımıza eğer abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı haseten sizlerden rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, Danimarka ve İsveç bir karar aldı. 30 yaş altına Moderna adlı mRNA teknolojisiyle üretilen aşıların vurulmaması kararı. Gerekçe ise kalp kası iltihabına neden olması gösterildi. Şimdi bildiğiniz üzere Profesör Doktor Uğur Şahin'in de Özlem Türeci eşiyle birlikte bulmuş olduğu bu BioNTech aşısı da mRNA teknolojisiyle üretilen bir aşı. Danimarka ve İsveç'in almış olduğu karar sonrası Profesör Doktor Uğur Şahin'in şirketi olan BioNTech'in hisseleri yaklaşık %5 oranında değer kaybetti. Şimdi arkadaşlar, bizler bu olaya basit bir olay diye bakamayız. Özellikle ikinci dozlar yapıldıktan sonra hastalarda bu ve benzeri şikayetler ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi İsrail'de de BioNTech'in yani mRNA teknolojisiyle üretilen bu aşıların kalp kası iltihabına neden olduğu ve çok önemli bir hastalık olduğu açıklandı. Bununla ilgili pek çok açıklama var. Ben geçtiğimiz aylarda bununla ilgili İsrail tarafından yapılan açıklamayı da size anlatmıştım. Bakın değerli izleyicilerimiz. Bu ve benzeri haberler ve bu ve benzeri açıklamalar bize gösteriyor ki bu sıvılarla ilgili cevaplanması gereken, cevap aranan çok soru var. Ben de bu ekrandan bu soruları sizlerin adına soruyorum. Ve diyorum ki insanlarla daha ne kadar deneme yanılma yöntemiyle yol alacaksınız? Evet. Şu anda Danimarka ve İsveç'in almış olduğu karar bize gösteriyor ki bu sıvıların daha sonradan nelere neden olacağı, nasıl yan etkiler ortaya çıkartacağı %100 oranında bilinmiyor. Bu sıvıyı üretenlerin, bu ortada bilimsel raporlar olmasına rağmen çıkıp evet bizim bu sıvımız şu yan etkilere neden olabilir diye bir açıklamasını duydunuz mu, gördünüz mü? Her şeyi açıklıyorlar sözde.
üçüncü doz olmalısınız, şu kadar koruyor, bu kadar koruyor, mutlaka bunları olmalısınız diye açıklama yapan bu sıvıyı bulanlar bu ve benzeri haberler çıktığında neden sessizler? Bilim insanları ya, nedir? Araştırmalar, bilimsel kanıtlar, onlar bunlar. Peki başka bir bilim insanı da diyor ki, bak İsveç ve Danimarka diyor ki, hayır diyor, biz diyor Moderna'yı 30 yaş altına yapmıyoruz. Gerekçe ise kalp kası iltihabına neden oluyor. Şimdi mesela Profesör Doktor Uğur Şahin ya da Özlem Türeci ya da Pfizer ortakları, biliyorsunuz bu aşı ile ilgili ortakları, çıkıp bir tek kelime neden etmiyorlar? Evet. İşin içerisinde yoksa başka bir iş mi var? %5 değer yitirmiş. Şu anda zaten BioNTech'in hisseleri dünyanın en değerli hisseleri. O kategoride, yani en değerliler kategorisinde. Almanya'da en zengin ilk 50'nin içerisinde Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Evet. Ama ne hikmetse bu sıvıların neden olmuş olduğu yan etkilerle ilgili ben bugüne kadar hiçbir açıklama görmedim, duymadım. Her sabah ben dünyadaki bütün gelişmeleri çok yakından takip eden bir gazeteci olarak görmedim. Bilmiyorum, siz gördünüz mü? Değerli izleyicilerimiz, buradan şu soruyu soruyorum bu sıvıyı üretenlere. Diyorum ki, zaten paranın hani akla hayale gelmeyen boyutunu kazandınız. O kadar çok çok çok. Bari çıkıp bu yan etkileriyle ilgili, bakın başka bilim insanları Danimarka ve İsveç'te ne dediler? Kalp kası iltihabına neden oluyor dediler. Çıkıp siz de mertçe insanların daha fazla kafasının karışmaması için bunları açıklayın. Laboratuvarda bunları siz defalarca zaten test ediyorsunuz. Test sonuçları elinizde. Her şeyi bizden daha çok yakından bu konuyla ilgili takip ediyorsunuz doğal olarak. Ama çıkıp hiçbir açıklama yapmıyorsunuz. Bunları ben anlatırken sakın ola ki beni yanlış anlamayın değerli izleyicilerimiz. Ben isteyen aşı olur, isteyen olmaz. İnsanların kendilerinin karar vereceği bir durum. Ben buna ol ya da olma diyebilir miyim? Gidin doktorunuza danışın. Doktorunuzla konuşun. Doktorunuzdan alacağınız tavsiyelerden sonra kendi öz hür iradenizle kararınızı verin. Bu kadar. Ben burada olun ya da olmayanı konuşmuyorum. Ben burada işin ekonomik boyutunu ve etik boyutunu konuşuyorum. Her seferinde çıkıp şöyle koruyor, böyle koruyor diye açıklama yapıyorsunuz. Ama bu sıvıların yan etkileriyle ilgili, sonuçlarıyla ilgili ya da çıkın, önünüzde elbette rakamlar var. Çıkın deyin ki evet bunlara da neden oluyor deyin. Zaten bu işten artık geriye dönüş yok. Ok yaydan çıktı. Devletler karar aldı, paraları ödedi, sözleşmeleri yaptı. İnsanlar, milyarlarca insan oldu, vuruldu bunu. Zaten geriye dönüş yok. Korkmanıza gerek yok. Ama çıkıp mertçe yan etkileriyle ilgili de bir açıklama yapın. Bak çok sıradan ve basit konuşuyorum. İnsan olduğum için, ister istemez sağlıkla ilgili bir konu olduğu için bunu söylüyorum size. Çıkın 7'den 70'e herkesin merak etmiş olduğu soruların cevaplarını verin. Bakın, bir internet sitesi var bu BioNTech ile ilgili. Dünyanın değişik noktalarında hekimler, doktorlar bu
Siteye giriyorlar. Aşıların yan etkileriyle ilgili görüşlerini ya da sonuçlarını hastalarından almış olduğu geri dönüşleri bu BioNTech'e bildiriyorlar. Diyorlar ki bak şöyle sonuçlar var, böyle sonuçlar var diye. Kısa bir süre önce girdik, kapalı. Ulaşılamıyor. Yani Türkiye'den ya da başka bir ülkeden bir hekim, bir doktor bu aşının yan etkileri ya da ortaya çıkan negatif durumlarla ilgili bir şey bildirmek istese ama bildiremiyor. Evet arkadaşlar. Her şey göründüğü gibi değil. Anlatıldığı gibi hiç değil. Çıkıp televizyonlara, meydanlara, o verdikleri röportajlarda, oralarda, burada falan. Hep anlatıyorlar. Hep pozitif, dikkat edin bu işin içerisindekiler. Bugüne kadar ben bir sefer dahi negatif bir şey konuştuklarını görmedim. Ama bilim insanı dediğin negatif bir sonuç varsa da onu pozitifin yanında söyler. Der ki bak böyle böyle de bir durum var. Şu kadar vakada şunlara rastlanmıştır diye. Pek çok devletten bu BioNTech'e olumsuz geri dönüşler olmuyor mu? Neden bunları paylaşmıyorsunuz? Tekrar ediyorum, lütfen beni yanlış anlamayın. Ben olun ya da olmayın, yani bu aşıyı vurun ya da vurmayın demiyorum. Ben duruşlarından bahsediyorum. İsteyen olur, isteyen olmaz arkadaşlar. Yani herkesin kendi vereceği karar. Ben ne diyebilirim? Ben bilim insanı değilim, ben gazeteciyim. Ama tıp doktorları çıkar, derler ki böyle böyle, onları dinleriz, ayrı bir şey. Ama kararı, kendi sağlığımla ilgili kararı ben veririm, sen de kendi sağlığınla ilgili kararı verirsin. Herkesin burada kendi vereceği karar. Bu konuyla ilgili lütfen görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Çok merak ediyorum, ne düşünüyorsunuz? Eğer bu videomuzu da beğendiyseniz mutlaka beğenmenizi, kanalımıza abone olmanızı hasreten sizlerden rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, enerji fiyatları dünyanın pek çok noktasında artmaya devam ediyor. Özellikle doğalgaz ve petrol çıldırmış vaziyette yukarı yönlü hareket ediyor. Bakın, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da gaz, petrol ve elektrik fiyatları fahiş oranda artıyor. Enerji üretim maliyetlerindeki artış elbette konutlardaki, yani evlerimizdeki faturaları da arttıracak. Diğer bir ifadeyle önümüzdeki kış aylarında evini ısıtmak isteyenleri büyük oranda daha da artmış faturalar bekliyor değerli izleyicilerimiz. Fiyat ve kalite karşılaştırma sitesi Verbox tarafından yapılan bir analize göre gaz fiyatları yarı yarıya artarken fuel oil fiyatı geçen yıla göre 1/4 oranında artarak yaklaşık %87 oranında yükseldi. %87. Diğer bir ifadeyle yıllık gaz tüketimi 20.000 kilowatt saati bulan haneler Ekim 2021 tarihi itibariyle yılda 1402 euro yakıt parası ödemek zorunda kalacak. Yılda 1402 euro. Geçen yılın aynı döneminde aynı miktardaki gaz tüketimi için 1094 euro ödeyen biri yaklaşık 1402 euro ödeyecek. Bu da yaklaşık %28.2'lik bir artışa tekabül ediyor değerli izleyicilerimiz. Benzer durum fuel oil'de de geçerli. Ekim 2020'de fuel oil maliyeti litre başına 42.45 euro iken bu kış sezonunda ise fuel oil'ün litre fiyatı 79.19'a fırladı. Bu da yaklaşık %86.5'lik bir zamma tekabül ediyor. Yani 20.000 litrelik fuel oil tankı bulunan konutlar için yıllık ek yakıt maliyeti 735 euroya çıkacak. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Avrupa ve dünyanın pek çok noktasında sadece bu enerji fiyatları değil, vatandaşın günlük ihtiyaçları da ciddi anlamda artmış vaziyette. Özellikle gıda ürünlerinde gözle görülür ve vatandaşın cebini yakacak kadar ciddi bir artış var. Vatandaş, özellikle işçilerimiz, dar gelirli, emeklilerimiz gibi toplumun orta kesimi ya da ortanın altı, ekonomik açıdan orta veya ortanın altında yaşayan insanlarımız görüyoruz ki artık
eskisi kadar rahat değiller. Markete gittiğinde ya da zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için herhangi bir iş yerine, dükkana, pazara, çarşıya gittiğinde daha önce 10 tane alıyorsa şimdi 7 tane alıyor. Evet değerli izleyicilerimiz, özellikle bu koronavirüs sonrasında dünyanın hemen hemen her noktasında fiyatlar aldı başını gidiyor. Peki özellikle gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde çalışanların, yani belirli bir maaşla geçinmek zorunda olanların gelirleri artıyor mu? Tabii ki hayır, artmıyor. Aksine değerli izleyicilerimiz, bu insanların almış oldukları maaşlar enflasyon karşısında, bu fiyatlar karşısında eriyor. Bakın, Emekli TV'nin WhatsApp hattına Almanya'dan bir vatandaşımız bir markete giderek makarnanın fiyatını atmış. 1,5 euro. Diyor ki geçen yıl sadece yarım euroydu, 50 sentti. Makarnadan bahsediyoruz arkadaşlar. Fiyat %200 artmış vaziyette. Gıda fiyatları Avrupa'da özellikle büyük marketlerde en az geçen yıla göre %20 ile 25 arasında artmış vaziyette. Zaten dar gelirli olan, yani almış olduğu maaşla sadece geçinen bir insanın bu maaşla işte kirasını ödeyecek, faturalarını ödeyecek, çoluk çocuğunun işte varsa gıda, okul vesaire işte neyse bu ihtiyaçlarını karşılayacak, geriye elinde kalan parayla da gıda alışverişi yapacak. Şimdi bu vatandaşın marketten, çarşıdan, pazardan aldığı tek şey gıda. Gıda da %20 arttı. Maaş aynı. Enflasyon açıkladılar Almanya'da geçen ay %4. Tarihin en yüksek enflasyonu diye yaygara kopardılar. Madem öyle, bu koronavirüs tazminatı adı altında çocuğu olanlara içinde bulunduğumuz yılın sonuna kadar ek olarak 500'er euro daha veremez mi Almanya? Ya da Hollanda, İsviçre veremez mi? Arkadaşlar, İnsanlar fakirleşmeye devam ediyor. İnsanlar sadece ve sadece karın tokluğuna çalışmaya devam ediyor. Zengin ülkelerde yaşayanların sosyal imkanları tabii ki daha iyi. Ama arkadaşlar, gidişat bize gösteriyor ki ekonomik anlamda sonraki yıllar daha da zor olacak. Bakın, izin zamanı geldi. Vatandaşımız akın akın Türkiye'ye gitti, döndü. Şimdi işinde gücünde herkes. Hatırlarsınız, ben de Kapıkule'ye de gitmiştim. Akın akın insanlar arabalarıyla Türkiye'ye geldiler. Sordum birkaç tane gurbetçimize, niye arabayla? Dedi ki Fatih Bey, uçak biletleri almış başını gidiyor. Uçağa binmek mümkün değil ki. 5 ya da 6 kişilik bir aile uçağa bindiğinde 3.000 euroya kadar fiyat var. Ben ne yapıyorum? Gidiş dönüş 750 euroya mal oluyor. Arabayla geliyorum diyor. Haklı. Bu sadece bakın insanların tatil alışkanlıklarını etkiliyor. Yemesini, içmesini etkiliyor. Giyimini, kuşamını etkiliyor. Bütün hayatını etkileyen bir durum. Yani uçak örneğini bunun için verdim. Hayatın her safhasında fiyatlar almış başına gidiyor. Doğalgaz faturası artıyor, artacak. Elektrik artıyor, artacak. Petrol fiyatlarını söylememe gerek yok. Aldı başını gidiyor. Ama hiçbir siyasetçi kılını kıpırdatmıyor. İzliyorlar. Diyorlar ki enerji fiyatları arttığı için işte Rusya'da şöyle oldu, böyle oldu. Peki zaten vatandaş bu koronavirüs döneminde cebinde parası vesairesi varsa bunun büyük bir kısmını eritti. Evde kaldığı için uzun bir dönem daha fazla tüketti. Daha fazla yedi, içti. Yani cebindeki parayı harcadı. Peki siz bu kadar doğalgaz faturalarına, işte elektrik faturalarına bu kadar zam yapacağınıza devlet olarak çıkıp deyin ki ben her haneye
geçen yıl ödemiş olduğu faturanın %20'sini, üzerine %20'sini koyuyorum diyemez mi? Ama yok. Açıklama yapıyorlar. Enerji fiyatları dünyada arttığı için bunlar da arttı. Petrol fiyatları işte dünyada arttığı için biz de arttırıyoruz. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz arkadaşlar. Normal bir dönem değil şu anda. Salgın dönemindeyiz. Bu dönemde vatandaşın yanında olmayacaksın. Ek ödemeler yapmayacaksın da ne zaman yapacaksın? O zamanı gelip vatandaşın kapısını çalıyorlar. Ondan sonra seçildikten sonra sen sağ ben selamet diyorlar. Çanta koluna, herkes yoluna. Evet. Yani petrol fiyatları artmış, yok doğalgaz fiyatları artmış. Peki Almanya'nın kasasında para yok mu kardeşim? Vatandaşın, dar gelirlinin bu faturalarına hiç olmazsa geçen süreye göre kıyasladığında biraz yardım edemez mi? Sosyal yardımlar var mı? Var. Ayrı bir şey. Ben başka bir şey anlatıyorum. Bunların yetersiz olduğunu söylüyorum. Bakın Emekli TV'ye günde 4000 ile 4500 arasında yorum ya da mesaj geliyor. Özellikle Emekli TV'nin Facebook hesabından. Herkesin sıkıntısı geçinememek. Hayatın ne kadar pahalı olduğu, Avrupa'nın eski Avrupa olmadığı, özellikle Türkiye'de davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Bunu biliyorum. Bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yoldan topluyorlar parayı değil mi? Ağaçtan topluyorlar euroları. Hepsi yatıyor. Hiç kimse çalışmıyor. Türkiye'de böyle görülüyor. Euro 11 lira oldu. Kardeşim gurbetçinin, yurt dışında yaşayan vatandaşın euro 11 lira olunca ne suçu ne günahı var? Ya vatandaş 11 değil 20 lira olsun. Ya cebinde zaten vatandaş Türkiye'ye sınırlı bir parayla gidiyor. Çoluk çocuğuyla beraber işte bir tatil yapıyor falanca, o parayı da yiyor geliyor zaten. Yani bu kadar yani. Ne yapacak? Cebinde 500 bin euro ile mi gidiyor? 500 bin eurosu mu var? Herkesin kredi borcu var. Gırtlağına kadar kredi borcunun içerisinde. Bilmiyor muyuz? Öyle dışarıdan göründüğü gibi değil arkadaşlar. Özellikle bu sözü Türkiye'de yaşayanlara. Enerji fiyatları artıyor, o artıyor, bu artıyor. Maaşlar aynı. 30-35 yıl boyunca çalışmış, üretmiş, alın teri dökmüş, bu ülke için, Almanya'nın kalkınması için alın teri dökmüş olan insanların, özellikle bizim vatandaşlarımızın çoğu 700 euro ile 1000 euro arasında maaş alıyor. Çoğu. Genellik böyle. Ev kiraları zaten en az 500-600 euro. Sosyal yardım olmasa bu vatandaş aç kardeşim. Bu mu 30-35 yıl çalışıp, üretip, alın teri döküp 700 euro ile 1000 euro arasında maaş almak mıdır? Şimdi emekli yaşını 68'e çıkartıyorlar. Avrupa'nın genelinde böyle bir çalışma var. Bu ne demek biliyor musunuz? Mezarda emeklilik. 68 yaşındaki bir vatandaşın 68 yaşına kadar nasıl bir performans bekliyorsunuz da çalışmasını bekliyorsunuz? İşte erken emekli edecekler, maaşları düşürecekler. Orada bile vatandaşa kazık atacaklar. Evet, kazık atacaklar. Avrupa'da emekli mutlu değil. Emekli olacaklar mutlu değil. Kardeşim o zaman ister istemez soruyoruz. Diyoruz ki nerede sosyal devlet? Soru bu. Arkadaşlar bakın. Büyük devlet olmak demek, sosyal devlet olmak demek sadece sözle olmuyor. Sadece sözle olmuyor. Bu salgın döneminde insanların devletlerden bir tek beklentisi vardı. Neydi bu? Hiç olmazsa biz bu salgın dönemini biraz da biz olsun rahat atlatabilmemiz için insanın onuruna yakışır bir şekilde bir sosyal yardım almak. Emekliler özellikle, dar gelirliler isyan ediyorlar. Bir tek kuruş para verilmedi arkadaşlar. Emekliye bir kuruş para yardım yapılmadı. Avrupa'dan bahsediyorum. Söze gelince biz sosyal devletiz. Tamam, sosyal devletsiniz. Gördük. Saygıdeğer izleyicilerim, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sizden rica ediyorum lütfen bu videomuzun altına, bu yayınımızın altına görüşlerinizi yorum bölümüne yazarak bizlere iletiniz. Bunun yanı sıra eğer bu yayınımızı beğendiyseniz lütfen
Videoya like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın.